Yine biz ve yine erken gelmelerimiz. Saat 6:37. Evet. Ve bizim randevumuz saat 8'e. Ay. Deneme çekimi 2. Deneme çekimi değil. Deneme değil canım işte. Evet. Take 2. Take. Çok uzun bir take ondan sonra. Aynen. Tamam. Herkese selamlar. Size bizim için çok heyecanlı bir haberi sizinle paylaşmak istiyoruz. Biz İstanbul'daki, Türkiye'deki hayatımızı sonlandırıp taşınıyoruz. İngiltere'ye. Aynen. Neyle? Ankara Anlaşması'na başvurduk. Böyle 4 aylık bizim için acayip bir süreç oldu. Biraz böyle yorucu ve heyecanlı, hem böyle pozitif negatif duyguları hep böyle bir arada yaşadığımız enteresan bir süreç geçirdik. Tam 1 ay 10 gün geçmiş yani. Bugün ayın 18'i, ocağın 18'i. 2 ay doldu. Bugün de sonucumuz gelmedi. 28 Şubat 2021. İşte işleminizi hala yapmadık. Oh. Süreç aslında şöyle işledi. Biz bir süredir zaten Ali ile birlikte Avrupa'da yaşamayı düşünüyorduk. Ama bununla ilgili hiçbir zaman atağa geçmemiştik. Bir gün işte biz Hollanda'ya seyahate gittik zaten. Sizler de biliyorsunuz, yani en azından bizi bir şekilde takip eden insanlar biliyor. Ve Hollanda'dan dönüşte artık biz dedik ki ne yapıp ne edip Avrupa'da yaşamalıyız. Hollanda'ya gitmemizin sebebi de ben daha önce bir önceki sene 2019'da bir iş için gitmiştim Hollanda'ya. Amsterdam'da bir etkinliğe katılmıştım. Şehir çok güzel, insanlar inanılmaz rahat. Çok hoşuma gitmişti. Ve geri döndüğümde iş gezisinden Hümeyra'ya biz kesinlikle Hollanda'ya tatile de gitmeliyiz dedim. Hollanda gezimizde yani Hümeyra da çok sevdi ve ben de Amsterdam dışına çıktıkça da aslında ne kadar güzel bir yer olduğunu, işte hem doğasıyla hem tarihiyle, işte hem kültürüyle. Hümeyra'yla da gittikten sonra Hümeyra'nın da dediği gibi biz işte burada iş aramaya başlayalım ya da işte yaşamanın yollarını araştırmaya başlayalım falan. Hani o yola girmeye en azından net karar verip bir şeyler yapmaya başladık aslında daha sonrasında. Ne yapıyorsun? Business plan'a bakıyorum. İngiltere'ye gidebilecek miyiz sence? Tabii ki gideceğiz, saçmalama. Biz işte artık Avrupa'da yaşamak istediğimize karar verdikten sonra, yani daha çok Hollanda'da yaşamak istediğimize karar verdikten sonra işi ciddiye alıp biz Hollanda'ya nasıl taşınabiliriz, bunun yollarını aramaya başladık. Fakat şöyle bir şey gördük. Herkesin, yani giden çok insanın ortak noktası şuydu. Bu süreç hiçbir zaman kolay olmuyor. Kimse size sponsor olup ne oturma izninizle uğraşmak istiyor, ne işte çalışma izninizle uğraşmak istemiyor. Yani böyle süreçlerden geçiyorsunuz. Ben sadece yurt dışındaki işte şirketlere falan başvurmaya başladım. Özellikle Hollanda'daki şirketlere başvurmaya başladım. Hollandalı bir şirketle iş görüşmesi koparmayı başardım ama herhalde yani 50-60 yerle falan CV yolladım, işte çoğu CV cover letter'la birlikte falan yolladım. Görüşmeye girmeden hani ben İstanbul'da yaşıyorum, işte sponsorluk gerekecek falan diye doğrudan söyledim aslında. Görüşmeyi yine de aldılar, interview yaptık Zoom'dan. Ondan sonra ben görüşmede gene sordum, hani sponsorluk gerekiyor, benim hani orada çalışma yaşama iznim yok. Bunun sorunu olur mu falan diye. Orada açık adam bilmiyorum dedi. Ben de orada birazcık umudumu yitirdim büyük ihtimalle, olmayacak falan diye. 2 sebep verdiler. Sebeplerden bir tanesi hani sponsorluk için hani uğraşmak istemedik tabiri caizse buydu. Bu deneyim birazcık işin ne kadar zor olabileceğini birazcık yüzümüze vuran en böyle somut deneyimdi galiba. Ben öyle düşünüyorum en azından. Evet. Ya ben de aynı şekilde iş başvuruları yaptığım zaman da bana dönüşlerde eğer oturum ve çalışma izniniz yoksa şirket politikası gereği ne yazık ki hani sponsorluk veremiyoruz. Diğeri de işte
Diğer bir problem de Hollanda ile ilgili Hollandaca bilmememizdi. Hal böyle olunca biz ne kadar motivasyonumuzu düşürmeyelim desek de tabii ki düşmeye başladık böyle. Tabii yine devam ediyoruz ama çok bir umudumuz yok. Sonra çok yakın bir arkadaşımız bize İngiltere için Ankara Anlaşması'na başvurduğunu ve onay aldığını söyledi. Yani bizimle bu şeyi paylaştı. Biz de böyle ding bir ampul patladı. Dedik ki o zaman biz neden İngiltere'ye Ankara Anlaşması için başvurmuyoruz dedik. Zaten bir de sonu geliyor. 30 Aralık işte 31 Aralık son tarih. Şansımızı denemeden bilemeyiz dedik. Hadi Hollanda olması şart değil. Hani İngiltere de güzel bir yer. İkimizin de böyle içinin sindiği bir ülkeydi İngiltere. Orada hani benim çok yakın birlikte çalıştım. Hatta eskiden iş arkadaşı olduğum bir arkadaşım çok uzun seneler orada 7 senedir. Onlarla falan konuşunca dedik yapabiliriz biz bu işi. Yani yapabiliriz derken hani güzel hani bizim içimize sindi ve okey İngiltere'de olabilir kararına vardık aslında. Tabii o süreç o kadar kolay olmadı. Yani biz evet zaten kısa bir süremiz var. Ankara Anlaşması'na başvuralım, hadi başvuralım ama haliyle korkuyoruz tabii ki. Çünkü burada oturmuş bir düzenimiz var, işlerimiz var, sevdiklerimiz burada. Yani başta da söylediğim gibi nasıl bırakıp gideceğiz korkusu vardı ama dedik ki denemeden bilemeyiz. Korkunun acele faydası yok. Ve başvurmaya karar verdik. Günaydın. Herkese günaydın diyebilir miyiz Ali? Günaydın. Saat şu anda kaç? 5:30 sanırım. Biz şimdi İngiltere başvurumuzu tamamlamak için artık konsolosluğa gidiyoruz. Bütün dosyalarımızı, her şeyimizi topladık, parmak izimizi verdik ve ondan sonraki süreçte artık beklemeye başladık. BBC'nin haberiydi yanlış hatırlamıyorsam. Böyle son 10 yılın işte bir toplamı kadar başvuru olmuş. 20 bin, Daha fazla. 20 bin mi 30 bin mi ne? Süreç biraz gergin ilerledi işte. Az buçuk bu süreci takip eden insanlar varsa onlar da zaten nasıl olduğunu, ne kadar gergin bir süreç olduğunu biliyordur diye tahmin ediyorum. Ve en sonunda Mart'ta yani bizim postumuzu paylaştığımız gün biz elimize pasaportlarımızı aldık ve heyecanlı bir şekilde pasaportlarımızı açtık ve vizelerimizi gördük. Yani gerçekten bizim için çok heyecanlı bir süreç. Bilmiyorum bizi neler bekliyor. Yani iyi de olabilir, kötü de olabilir. Haliyle bilmediğimiz bir ülkeye, bilmediğimiz insanların arasına karışmaya gidiyoruz. Turist olmak gibi değil, yaşamaya gidiyoruz. Neticede bir göçmen olacağız orada biz de. Bakalım. Bize kimse böyle tepsiler işte hadi gel Hümeyra, Ali işte size kırmızı halılar demiyor tabii ki. Ya kabul alırsak diye korkuyordum. Hümeyra kabul almazsak diye korkuyordu. Ama esas korkutucu kısım tabii kabul aldıktan sonra başlıyor. Şimdi onay aldığımız için hayatımız komple değişecek. Evet. Yani hakikaten ciddi geçim derdine düşeceğiz. Hani bilmiyorum farkında mısın? Ama bir yandan da hani fırsat olarak da kullanmak istiyoruz. Evet. Çünkü kanala biraz daha ağırlık vermek istiyoruz. Gittiğimizde kısıtlamalar da kaldırılmaya başlamış olacak. O yüzden orada gezebilme fırsatımız olacak. Hem birazcık bizim hayatımız orada nasıl gidiyor, nelerle karşılaştık, ne bizi zorladı, ne hoşumuza gitti, neyi sevmedik. Bunlarla ilgili videolar çekmeyi planlıyoruz ve daha neler. Evet. Özellikle Bir sürü fikirlerimiz var. Hümeyra'nın çok müthiş fikirleri var. Müthiş de demeyelim. Çok sıradan olabilir aslında. Bence güzel. Ben beğendim. Benim için müthiş. Bakalım yapabilecek miyiz Ali? Üşenmezsek. Ondan sonra böyle kanal için de hayırlı olacak diye umuyoruz. Bizim için de hayırlı olacak diye umuyoruz. Evet. Bakalım neler getirecek İngiltere bize ve biz oraya neler götüreceğiz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Nerede acaba takip şey?